Merhabalar, ben Yüksel kanalıma hoş geldiniz. Çanta, bluz, büstiyer, bikini derken artık biraz da bebek ve çocuk örgüleri örmek istedim. Çünkü Kasım ayı ortaları gibi bir yaz kızımız dünyaya gelecek. Ortanca kızımın bir bebeği olacak. Onun çalışmalarını aslında geç bile kaldım. Elimdeki baharlık bluzları bitirmek istedim. Şimdi patiklerle başladık. Daha çok şeyler öreceğiz. Şu çok hoşuma gitmişti model. Bir yabancı kanalda gördüm. Çözene kadar biraz zorluk çektim ama güzel, çok şık bir patik. Bu da aynı kız versiyonu. Yani şurada kar topunun pamuklu bebe. Çok fazla etiket göstermek istemiyorum. Yarım santim kadar farklı. Şu da Alize'nin Cotton Gold'u. Burada ahşap düğme kullandım. Süs olarak. Şöyle göstereyim. 9,5 santim. Biraz ip farkı oluyor. Bu da şöyle 10 santim. Tığ farkı yok. İkisini de şöyle 2,5 milimetre tığla ördüm. İp farkı yarım santim kadar fark etmiş. Ahşap boncuklar diktim. Çok şık oldu. Bunda da elimde olan şöyle süsler vardı. Onları değerlendirdim. Kendiniz bile yani küçük papatyalar, çiçekler, yapraklar örüp koyabilirsiniz. İlla bunlardan arayıp bulmanıza hiç gerek yok. Ben elimde vardı, diktim. Şimdi bu da aynı patiğin uzun olanı. Yani böyle bir bot çizme gibi olsun istedim. Değişik. Bir yere kadar aynı örüyor. Sonra bir ufacık bir değişiklikle birkaç sıra daha devam ediyor. Onun süsünü de şöyle bir gül yaptım. 18-20 zincir. Her zincirin üzerine de 3 tane trabzan örerek, her bir zincirin içerisinde 3 kere trabzan örerek şöyle güller oluşturdum. Yine aynı o parlak olan boncuk gibi bir şeyler, parlak. Ortasına bir tane diktim. Şöyle yerleştirdim. Ama siz tabii ki elinizde ne varsa, papatyalar, çiçekler, yapraklar, her şeyi yapabilirsiniz. Hiç ek yeri belli olmayan gayet güzel bir örgü. Yani bunun çeşitli versiyonlarını artık elinizdeki olan küçük süslerle çok bambaşka hale getirebilirsiniz. Hemen örgüye başlayalım. Bu da aynı, şu ortası 15. Yani 15 zincir üzerinden ördüm. Sadece bunları 17 zincir üzerinden ördüm. 15 zincir çektim. Bir tane atlıyorum. Hemen yanındakine değil de o atlıyoruz ikincisine. Bir sık iğne. Gene aynı yere. Gene aynı yere ikinci sık iğneyi örüyorum. Sonra bir, iki, üç, dört, 5 sık iğne yaptım. 2 tane aynı yere battıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne daha yaptım. Sonra dolayıp bir yarım trabzan yapıyorum. Birden çıkarıyorum. 2 kere de çıkmıyorum. Sonra 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Son trabzan zincirin içine 6 tane trabzan örüyoruz. 2,
3 4 5 6. Yani şöyle göstereyim. Şurası. Altı trabzandan sonra şu ipi de şuradan tutuyoruz. İçinde bırakacağız örgünün. Her trabzanın başına batarak örmeye devam ediyoruz. Burada 5 tane trabzan vardı. 1 2 3 4 5. Sonra burada yarım trabzan vardı. Birden çıkıyoruz. Sonrasında gene 5 sık iğne vardı. 1 2 3 4 5. Başta da 2 tane sık iğneyi aynı ilmeğin içinde batmıştık. Aynısını yapıyorum gene biterken. 1 gene aynı yere 2. Şimdi her iki tarafta da aynı trabzanları ördük. Şurada battığımız 1 2 aynı yere battığımız sık iğnenin ilkine bağlıyorum. 2 zincir doluyorum. Aynı battığım şuraya, şurada 2 tane batmıştık ya aynı yere. Arttırma olarak görün bu topuktaki. Hemen birincisine gene bir trabzan doluyorum aynı yere. Gene aynı yere ikinci trabzan. Şu çift battığımızın tekiydi. Bu da yanındaki. Aynı yere batmıştık. Doluyorum. Bu sefer o çift battığımızın diğerine bir iki topuk arttırması yapıyoruz burada. Çift battığımız yerin her birine ikişer trabzan batıyorum. Sonra 11 trabzan örüyorum. 1 2 şu başta çift battığımız trabzan. Şu zincir olarak çekip de yukarı çıktığımız onu hiç saymıyoruz. Bunu yok sayıyoruz her seferinde. Şurada çift battık, çift battık 4 tane. Bunun dışında devam ediyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11'den sonra mesela şöyle göstereyim. Bunda 17 zincirle başlamıştım. Şurada yapacağımız hiç değişmiyor. Şu artışlar bunda da aynı, bunda da aynı. Sadece şurada bir iki ilmek fazla oluyor. Mesela burada biz şuraları 5 trabzan 5 sık iğne örmüştük. Burayı da 6 örüyoruz. Şurada 6 tane trabzan batmıştık. Patiğin burnu. Her birine çift batıyoruz. Aynı yere doluyorum. Yanına 6 trabzanın üzerine de çift batıyoruz. Bir, iki, üç, 4, 5,
ve alt. Şurada 1 2 3 4 5 6 her birine çift battım. Şimdi gene şu arttırma yerine kadar, şuraya kadar 11 trabzan örüyorum. Şuradaki arttırmadan sonra 2 4 6 8 10 11. Şimdi şurada çift battığımız yere geldik. Şurada 2 tane sık iğneyi aynı yere batmıştık. Pardon, tabi doluyoruz ve ilk sık iğneye burada yaptığımız gibi 1 2 doluyoruz. Gene yanındakine 1 2. Her iki tarafta da aynı örgüyü ördük. Şunu hiç saymayın. Şu iki zincirle çıktığımızı onu hiç saymayın trabzan olarak. Hemen yanındaki şu ilk arttırmanın üzerine şuraya bağlıyorum. Bir, iki zinciri çektik. Doluyoruz. Burada arttırmalar yapmıştık. Bu arttırmaların üzerine tekrar arttırma yapıyoruz. Gene aynı yere ilk trabzana 1 2. Birinci arttırmayı yaptık. Bunu saymıyoruz dedik. Sonra ikinciyi, sonra üçüncü, sonra da dördüncü. Aynı yere. Şuradaki arttırdığımız yerlerin üzerine her birine, dördüne de ikişer kere batarak arttırmalarımızı yapıyoruz. Ve sonrasında 11 sık iğneyi örerek buruna kadar geliyoruz. Şuradaki burun kısma geldik. Şurada çift batmıştık başlangıçta. 11 tane trabzanı ördüm. Doluyorum. İlk arttırmanın şurada ilkine bir arttırma, gene aynı yere, yanındakine tek trabzan, bir arttırma, tek trabzan. Şimdi 8 tane arttırarak örüyorum. Aynı yere 2, tekrar yanına gene aynı arttırarak örmeye devam ediyorum. Şurada ilk arttırma, ilk trabzanına bir arttırdık. Sonra bir tek battık. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane arttırma yaptık. Her bir trabzanın üzerine çift battık. Şimdi son arttırmadayız. Onun da birine şuradaki gibi bir tane tek, bir tane çift yaparak başladığımız gibi arttırma yerini bitiriyoruz. Şimdi 11 trabzan örüyorum. 11 trabzandan sonra şuradaki topuk bölümündeki artırmaya geldik. Gene burada yaptığımız gibi şuradaki 2 tane arttırdığımız trabzanlara, yani 4 tanesine çift batıyorum.
Gene aynı yere 1 2 3 4 1 2 3 4 tane artırmamızı yaptık. Şimdi şuradaki ilk trabzanın üzerine bağlıyorum. Taban bitti. Şöyle. Evet, şimdi şuradaki şu duvarları çıkmaya başlayacağız. 1 2 zincir. Şimdi hemen zincirin dibindeki şöyle, tabii tığın üzerine dolayacağız önce. Şöyle şuradan bu şekilde trabzanlar öreceğiz. Her bir trabzanın üzerine şöyle iç kısımdan batıyoruz. Patiğin, yani tabanın iç kısmından batarak şöyle bir sertlik oluyor. Şu şekilde görüntü oluyor. Sonradan da buraya sık iğne geçtim. Gerçi orijinalinde de öyleydi. Hani bu şekilde de bırakabilirsiniz. Bu da güzel. Ama bu şekilde sık iğne de geçebilirsiniz. Bu renklilerde güzel oluyor. İçindeki şöyle birkaç renk olduğu için içinde bunlarla oynayarak şuradaki sık iğneleri, bunun şu ağızda da var. Patiğin giriş yerinde de sık iğne var. Bantı, yani bu içindeki renklerle oynayarak farklı farklı görünüşte patikler yapabilirsiniz. Çok renkliler avantajlı oluyor. Şimdi gene şöyle patiğin iç kısmından tamamını, bütün trabzanları etrafına örerek başladığım noktaya geliyorum. Trabzan sayısı 60. 60 adet trabzan olması gerekiyor. Yalnız ufak detaylar var. Bu detaylara dikkat etmemiz gerekiyor. Şurada 2 zincirle çıktığımız şu yükselti asla trabzandan sayılmaz. Bu şurada ek yerlerinin hiç belli olmadan birleştirildiği görüyorsunuz. Hiç ek yeri var fakat yokmuş gibi örüntü devam ediyor. Nereden eklendiği belli değil patiğin. Şuradaki şu trabzan, yani zincir trabzan o işi görüyor. Bunu sayarken saymıyoruz. Bu örgüye dahil değil fakat arada durduğu için birleştirdiğimiz zaman şu arada kalıyor. İşte bu zincir ek yerini sıfırlıyor. Hiç göstermiyor. Bunu saymıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22, 24, 26, 28, 30. Tam yarısı. 32, 34, 36, 38, 40. 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60. Bu 15 zincirle başladığımız için şu 2 zincir fazla 17 ile başlamıştım. Mesela bu 62 trabzan. Şimdi şuradaki zincir saymıyoruz demiştik. Onu hiç yok farz edeceğiz. Hemen ilk baştaki trabzanın üzerine örgüyü bağlıyoruz. Bakın şu arada kaldığı için sanki ek yeri yokmuş gibi
Bundan sonra da aynı şekilde dediğim gibi hiç anlaşılmıyor bile ek yeri. Bazı videolarda yanlış anlatılmış. Şuradaki zincirle başladığı için biterken de gene oraya burada var diye buraya da örülmüş. Onlar yanlış. Çok aralık kalıyor. Üst üste biniyor. Olmuyor. 1 2 zincir çekiyoruz. Doluyoruz. Şimdilik lastik örüyoruz. Şu kısım lastik örnek. Zaten herkes biliyor, tığ işi yapanlar. Kolay bir model. Doluyoruz. Trabzanın şöyle ortasından batırıyorum. Tığ doluyorum. Patiğin içinden şöyle bir üstten dıştan yani doluyorum. Bir içten. Şöyle doluyorum. Şimdi içten. Bu şekilde tamamını örüp başladığım noktaya kadar geliyorum. Şimdi başladığım noktaya geldim. Sıranın sonuna. Şu ikili zincir. Bu da ilk trabzan. Şu şekilde dışarıdan aldığım, yani şu dışarıdaki trabzan ve buradaki de dışarıdan alınan trabzan. Şurada normalde devam etseydim bunu içeriden örecektim ama buna hiç dokunmuyorum. Buna hiç örmüyorum. Artık bunun yerine şurası görevi devralıyor diyelim. Bunu örmüyorum. Bu şu ördüğümüz iki zincir onun yerine geçecek. Şuradaki trabzanın üzerine bakın, ikisi de dışarıdan şöyle dış trabzanlar, şöyle ikisi bir araya gelecek. Şöyle üzerinden buradaki ortaya batmıyoruz. Üstteki ikili zincir bunun yerine geçiyor. Şimdi gene iki zincir, bu hep arada kalacak. Doluyorum. Gene nasılsa ilmekler öyle örüyorum. Doluyorum. Bir sıra aşağıda nasıl ördüysem aynı şekilde doluyorum. Gene içeriden batarak aynı örgüyü bir sıra daha örüyorum. Evet, sıra sonundayım. Gene şu arada çektiğimiz zincir, iki zincir, şu dışarıdan ördüğümüz trabzan arasındaki şu içten aldığımız trabzanın yerine geçiyor. Bir alt sırada olduğu gibi. Hemen trabzanın üzerine sırayı bağlıyoruz. Bakın ek yeri nasıl muntazam oldu. Şimdi bu bizim 3 sıra oldu. Bir trabzan ördük içten batarak. Sonra üzerine 2 sırada lastik ördük. Artık burada şu burun kısmını eksilterek örmeye başlıyoruz. 2, 4, 6, 8, 9 tane kalana kadar örüyorum. Şimdi şöyle sayalım sıra başından. 2, 4, 6, 8, 9. Tam burun şurada, şu burunda eksiltme yapacağız. Şuradan da 2, 4, 6, 8, 9. Şöyle şurada bir eksiltme yapacağız. Eksilte eksilte 24 ilmek var burada. 24 ilmeği her ilmekle bir tane eksilterek şurayı 12 ilmeğe düşüreceğiz. Şu kısmı. Doluyorum.
Şimdi ilmeğin içinden batıyoruz. Şuradaki şu başak görünümlü, zincir görünümlü örgünün içinden batıyoruz. Bekletiyorum. Bir daha doluyorum. Yanındakine. Şimdi hepsini birden alıyorum. Bir tane eksilttik. Doluyorum. Bekletiyorum. Gene yanındakine şöyle içeride. Yani ilmeğin ortasından batıyoruz. Topluyorum. Bu şekilde 12 tane örüyoruz. Yani bu 24 ilmeği 12 ilmeğe düşürüyoruz. Eksiltiyoruz. Şimdi sıranın başından itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ördük. Hemen akabinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane eksiltme yaptık. Yani 24 ilmeği 12'ye düşürdük. Gene burada 2, 4, 6, 8, 9. Buraya kadar, şuraya kadar ördük. Hemen üzerine doluyorum. Dıştaki trabzana batarak devam ediyorum. Sıra sonuna kadar. Sıra sonundayım. Gene şu kabartmalı dışarıdan ördüğümüz 2 trabzan, arada çektiğimiz 2 zincir ve trabzanın üzerine bağlıyorum. Bir, iki zincir. Gene lastik örgüyü örmeye devam ediyorum. Şurada 9 tane vardı. Şimdi burayı da eksiltmeye katacağız. 8 tane kalacak. Patik bitene kadar burası 8 tane kalacak. 2, 4, 6, 8. Şimdi burayı da eksiltmeye dahil ediyoruz. Üzerine doluyorum. Şu arkada kalan trabzanın üzerinden gene içine batıyoruz. Bir, şu kabartmanın gene içinden topluyoruz ve bir tane eksiltiyoruz. Tekrar eksilte eksilte burayı 8 ilmeğe düşürüyoruz. Şurada 12 ilmek vardı. Birer tane de buralardan eksiltiyoruz ve tamamı 8 ilmek kalacak. Başlıyoruz eksilttiğimiz yerleri de eksiltmeye. Topluyorum. İlmeğin içerisinden batarak topluyorum. Bu şekilde 8 tane şu sona kadar, son eksiltmeye kadar örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 8.'yi şurada 8 tane kalacaktı. Hemen bir şu kabartma trabzandan, bir içeriden battığımız trabzandan alarak 8.'yi de eksilttim. Şu kabartmalarda 8'er tane kaldı. Şimdi sıra sonuna kadar lastik örgüyü örmeye devam ediyorum. Gene 2, 4, 6, 8 tane trabzanı ördüm. Kesme yerindeyim. Şimdi buradaki 8 ilmeği 4'e düşürüyoruz. Kestiğimiz yerlerden ilmekleri gene içinden batarak şöyle
topluyoruz. 1 2 oldu. İçinden 3. Şurada da içine battığımız için ilmeğin şurada da desenler, çizgiler oluşuyor. Son eksiltme. Yok, evet, son eksiltme 1 2 3 4. Şimdi hemen lastik örmeye devam ediyorum. İşte gene kesme noktasındayım. 1 2 3 4 kesme vardı. Bunu 2'ye düşürüyoruz. Şu 4 ilmeği 2'ye düşürüyoruz. Gene içinden topluyoruz. İki tane. Şimdi lastik örmeye devam ediyorum. Şimdi son sırasındayım. Gene 8 tane lastik örgü. Tabii bu görünen 8 tane. Bir de bunun dışından battıklarımız var. Burada 2 tane kalmıştı. Bunun üzerine şimdi düz batarak normal ilk tarafı da alıyorum. Trabzan. Tekrar lastik örmeye devam ediyorum. Bu son sıramız. Bundan sonra etrafına kaydırma yöntemiyle ilmek geçeceğiz. Şu bot olan patiği de buraya kadar aynen ördüm. Şöyle göstereyim. Şurada 2 tane kalmıştı. 2 tanenin üzerine 2 tane trabzan yaptık şimdi. Ben onu bu patikte 1'e düşürdüm. Gene şu sırada şurada 2 trabzan yapmam gereken yere bir eksiltme daha yaptım. 1'e düşürdüm. Ve bundan sonra bütün ilmekleri lastik örerek şöyle istediğim kadar uzattım. Siz de nasıl belki daha kısa, şöyle 2 sıra daha kısa yapabilirsiniz. Size kalmış. Ben bu kadar daha uzattım. Şöyle bir de süs koydum. Onu da diğerine dikeceğim. Böyle bir süslemeyle daha uzun çizme gibi bir patik daha ördüm. Aynı sistem, aynı örgü. Biri daha kısa, biri daha uzun oldu. İplikler fark edince biri hatta biraz daha küçük oldu, yarım santim kadar. Şimdi bunun son sırasını bitirip sık iğnelerine ve şuradaki kaydırma tekniklerine bakalım. Şuradaki tamamına bütün trabzanların üzerine şöyle alıyorum. Bu kaydırma tekniği şöyle ilmek almadan, yani ilmeği tamamlamadan diğerinin içinden geçiriyoruz. Bu şekilde patiğin çevresini örüyorum. Başladığım noktaya geldim. İpi kestim. Şurası başlangıç yeriydi. İpi oradan içeri alıyorum. Ve burada örgülerin arasından geçerek kaybediyorum. Fazlasını da kesersiniz. Göründüğü gibi hiç ek yeri belli olmayan, en önemlisi de dikişsiz. Yani dikişsiz olması benim için çok artı
bu modellerde. Çünkü dikişi hiç sevmiyorum. Şimdi burada bir bant var. Şu. O da gayet kolay. Hemen onu örelim. 16 zincir çekiyorum. 16 zincir. Doluyorum. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye bir trabzan. 2 tane oldu. Artık bunu trabzandan sayıyoruz bantta. Patikte değişikti. Ve bu noktaya, şu ilmeğe 6 trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincirle birlikte 5, 6. Şimdi her zincirin içine bir trabzan örüyoruz. Bu da 11 tane olacak. Yani taban örerken şu aradaki 11 trabzandı her dönüşümüzde. Şu arttırmalar hiç değişmiyor. Arttırmalar aynı patikte. Şuralarda istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Mesela burası 15 ile başlamıştı. 17. Mesela bu 17. 18, 20 yaş grubuna göre şuradan, yalnız bunlar değişmiyor. Şuradaki sayı kadar, başladığımız sayı kadar 11 ne kadar başlıyorsak bandı da o kadar olacak. 11 trabzan vardı arada. Burada da 11 trabzan olacak. 2 oldu. 3 10 11 1 2 3 4 5 6 trabzan yuvarlağın içerisinde. 2 4 6 8 10 11 trabzan zincirlerin her birine ve son zincirin içerisine gene 6 trabzan. Buradaki gibi. 1 2 3 4 5 6. Şimdi şunu da örgünün içerisinde örerek, içinde hapsederek her trabzanın üzerine batıyoruz. Gene 11 trabzan bitişe kadar. 11 tane trabzanı ördüm. Baştaki trabzana bağladım. 2 zincir. Aynı yere bir kere daha batıyorum. Çünkü şuradaki 6 trabzanın üzerine her birine çift batıyoruz. Gene aynı yere 2 oldu. 1 2. Üç, dört, beş, altı. Her bir trabzana çift batarak döndük. Bundan sonraki düz. Gene 11 trabzanı düz örüyorum. Gene karşılığına buradaki gibi 6 trabzanı çift batıyorum. Tekrar başladığım noktaya geliyorum. Bandın ipini kısa kestim. Şurada yok edeceğim. Çünkü süslemeleri şöyle kenarlarındaki minik deliklerle, ince iplerle dikeceğim. Sonra şu tam ortasına denk getirip çok kasmadan yerine dikeceğim, patiğin üzerine. Burada olduğu gibi. Bunlar düğmeydi. İçinden iğne geçebiliyordu. O yüzden ipini uzun tuttum. Dikiş payı verdim. Önce düğmeyi oturttum. İpleri şöyle alttan geçirerek diğer tarafa da aynı şekilde önce düğmeyi, sonra patiye diktim minik dikişlerle. Gayet kolay. Hiç zamanınızı da almıyor. Şimdi patiğin bir de şu ağız kısmına kaydırma tekniği yapmıştık. Şu ayak kısmına da şu gördüğünüz bütün ilmeklere sadece sık iğne yapıyoruz.
Bu şekilde sık iğnelerle tamamını şöyle örüyoruz. Ve patik bitiyor. Şimdi bizim Kasım'da yaz kızımız gelecek. Fakat büyük kızımdan da 2 torunum var. Biri 7 yaşında, biri 4,5 yaşında. Dünya tatlısı. Çok seviyorum onları. Onlara da örgüler olacak. Yani şapkaydı, hırkaydı, yelekti. Yani 0-7 yaş arası bayağı bir örgü yapacağız bu kış için. Modelleri de sıraya koydum aslında. Çok güzel modeller buldum. Bu patikler çok çok hoşuma gittiği için önce bunlardan başlamak istedim. Tabii bunların iplerini de artık tulum, hırka, yelek artık hangisi denk gelirse hem erkek hem kız olarak örgüleri öreceğim. Videolarını çekeceğim. Güzel güzel ürünler çıkacağını tahmin ediyorum. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakilerden de haberdar olmak istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Daha güzel ürünlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.